Merhaba, Mevlana hikayelerinde ayna, insanın nefsini, kalbini ve hakkın tecellisini anlamasında merkezi bir roldür. Her kalp haktan bir aynadır ama yılların gürültüsünde pas tutmuştur. Öfke, haset, kıskançlık gibi hastalıklar kalbi karartır. Kalp temizlendikçe parlar. Parladıkça ışığı kendi değildir artık. O ışık ondan gelir. İnsan dünyayı arar. Oysa dünya insanın içindedir. Taşta çiçeği, karanlıkta ışığı, insanda ilahi nuru görebilen göz ancak kendi iç dünyasını arıtan göz olabilir. Yaşadığımız haksızlıklar karşısında, gençlik çağında özellikle hepimiz dünyayı değiştirmek istemişizdir. Birçoğumuz en azından. En azından ben öyleydim. Oysa dünyanın insanın içinde yansıdığını zamanla öğrendim. Gandhi bu konuda çok güzel bir söz söylemiş. Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol. Ve Mevlana fısıldamış. Kalbini arıt, dünya seninle arınsın. Marifet güzeli görmek değildir yalnız. Her şeyde onun yansımasını fark etmektir. Evet, büyüklerimiz bizlere dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendini değiştir demiş. Hatta bu konuda benim gençlik yaşlarımda 28 Şubat postmodern darbesi yüzünden Viyana'ya gitmek zorunda, oraya göç etmek zorunda kaldığım zamanlarda dünyada büyük değişimler yapmak isteyen heyecanlı gençlerden biri de bendim. Ve o zaman şu atasözünü okumuştum. Her ülkede sanırım kullanılan bir atasözü olabilir. Dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendi odandan başla. Bu oda olarak eviniz olabilir, yaşam alanınız olabilir. Ama en çok da kendiniz, içinizdeki belki de en önemli oda olan kalbiniz. Bakış açınızı değiştirebilirseniz, baktığınız bir taşın aslında arkasındaki çiçeği daha çabuk algılayabilirsiniz taştan ziyade. Ben yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Bakış açımı değiştirmeye çalışıyorum. Mutlaka hayatımızın bazı zamanlarında bir uzman desteğine ihtiyacımız vardır. Bu çok doğal ve çok normal bir şey. Şimdi travmalar 30'lu yaşların sonuna doğru artık patladığı bir nokta vardı. O zaman anladım ki benden, atalardan gelen aktarımlar oğullarıma da geçecek ve ben bunu kesinlikle kesmeye kararlıydım. Ve ben de 30'lu yaşların sonunda psikoloğa başlamak zorunda kaldım. İyi ki de başladım. O zamanlar doktoranın başındaydım. Bir projem vardı. Anladım ki ben de bir şeyi başarmak istiyorsanız bir proje olabilir, bir tez olabilir, bir yüksek lisans doktora gibi bir şey olabilir, bir şirket kurmak olabilir, bir kuaför dükkanı işletmek olabilir, bakkal işletmek olabilir. Her ne yapmak istiyorsanız sizin önünüzdeki hedefiniz eğer aksıyorsa orada arka planda bir şeyler aramak gerekiyor. Anne ilişkilerine, baba ilişkilerine bakmak gerekiyor. Çocukluk travmalarınıza bakmak gerekiyor. Ben psikoloğa başladıktan sonra ilk psikoloğuma söylediğim sözüm şuydu. Ben bir döngüdeyim ve o döngüden çıkamıyorum. Hep aynı şeyi yaşıyorum ama çocukluktan beri ben tam çıktım diyorum, asla çıkamıyorum demiştim. Yani 9 yaşında babamın ölümüyle girdiğim bir döngüydü. Psikoloğum gülümsedi ve bana dedi ki bahsettiğiniz döngünün adı kurban üçgeni. İlk defa duyuyorum kurban üçgeni kelimesini ve bana bu kitabı tavsiye etti. Bu kitap, şöyle yaklaştırayım, benim hayatımdaki dönüm noktasıydı diyebilirim. Çünkü insan ilişkilerini, çocukluktan beri yaşadığım kurban psikolojisini, babam bu arada parantez içinde 9 yaşında bir ailenin dağılmasını kurtarmak için yola çıkıp vefat etti ve aslında bir kurtarıcı rolündeydi. Çünkü arkadaşından barışma sözü almak için, yani yardım etmenin ötesinde bir şey kurtarıcılık. İşte babam da bunu yapmıştı ve vefat etti. Ben de o gün kurban rolüne girdim ilk defa hayatımda. Kurtarıcı bir babanın kurban bir çocuğu olarak hayatımda her zaman o kurban üçgenine girmiş bulundum. Ve sonra karşıma yine benim gibi kurban tuzağındaki insanları çektim. Bir topluma girdiğimde Gülseren Budayıcıoğlu'nun da çok güzel söylediği gibi çocukluk travmalarımı bana yaşatacak insanları direkt gözlerinden tanıyordum. Kurban Tuzağından Kurtulmak kitabını tavsiye ettikten sonra psikoloğum, ben bu kitabı okudum ama hiçbir şey anlamadım. Tek okuduğum ve anladığım şey de ben kurban değilim. Zaten bu kitabı okuyan herkesin ilk sözü ben kurban değilim. Çünkü kurban çok acınacak durumda olan bir şey, çok trajik bir şey, zavallı bir şey aslında bakarsanız, hani öyle kurban kelimesi kulağa bunu çağrıştırıyor. Biz zaten 28 Şubat'ta da kurbandık. Başörtüsü sorunu yüzünden Türkiye'de okuyamayan victimized woman with a headscarf diye tabir ediliyorduk biz. O yüzden zaten kurban hayatımızın her aşamasında hepimiz kurbanız. Bu kitapta bunu çok güzel anlatmış. Diyor ki bu oyuna giren herkes kurbandır ama aynı zamanda herkes zorba ve kurtarıcıdır da.
Bu oyunun bir kuralı var, eş bağımlılık. Eş bağımlı demek bir rol sadece bir kişiye ait değil. Bir ailede zorba varsa o zorba aslında en büyük kurban ve aynı zamanda kurtarıcı. Bir ailede ağırlıklı rolü kurtarıcı olan varsa, diyelim ki siz içinizden diyorsanız ki ben kurtarıcıyım büyük ihtimalle. O kurtarıcı da aslında kurban ve aynı zamanda zorba. Fakat herkesin ortak bir noktası var. Bu 3 rol bütün rollerin oynadığı genel bir rol. Bu kitabı ben Yavaşla kanalında özetliyorum. İsterseniz yukarıdaki linkten dinleyebilirsiniz. Ben yavaşlamayı psikolojik olarak kendime dönmekte seçtim. Gandhi'nin de dediği gibi, Mevlana Hazretleri'nin de dediği gibi. Önce kendime baktım, kalbimi temizlemeye çalışıyorum, bakış açımı değiştirmeye çalışıyorum. Bu serüven kolay olmuyor, hiç kolay olmuyor. O yüzden önce bir yavaşlamam gerekti. Son 2 yıldır Yavaşla kanalında yavaşlamayla alakalı içerikler üretmeye çalıştım. Bu kanalı açma sebebim de artık eşimle yaşadığım hayat tecrübelerine dayanarak Gör Beni kanalını açmaya ihtiyaç hissettim. Ve Göte'nin de hatırlattığı gibi sürekli yenilenmeli, değişmeli, genç kalmalıyız. Yoksa katılaşırız. Aynı zamanda Boş Ayna kitabı annesiyle sorunları olan kızlar için çok güzel bir kitap. Ben bu kitabın ismini bile duyduğumda çok şaşırdım. Çünkü küçükken babam öldükten sonra annemle iletişim kurmak istediğimde gözüne bakardım ama annemi göremezdim. İşte annesinin gözüne bakıp annesine ulaşamayan kızlar için yazılmış bir kitap. Okuması biraz zor olabilir, trajik olabilir. Bunun için destek alırken okumanızı bir psikolog desteğinde tavsiye ederim. Tabii ben annemle ilgili rahatlıkla konuşuyorum. Çünkü ben bu sorunları annemle çoktan aştım, konuştuk ve biz bu konuları gülerek anlatıyoruz şu anda. Bu annenin duygusal yokluğu Yasmin Lee Corey tarafından yazılmış. Bu kitapta biliyorsunuz bizler büyütülürken bizi büyüklerimiz anne babaların yanında sevmemeye çalışırdı. Özellikle Anadolu'da öyledir. Yurt dışında da daha çok Avrupa'da da kendisi büyürken güçlenerek büyüsün diye annenin çok da ilgilenmediği çocuklar olduğunu görüyoruz. Bu bebeklikten başlıyor. Özellikle uyku eğitimi adı altında çocuğu çok fazla ağlatan teknikler var. İşte böyle duygusal yaklaşımını bilmeyen annelerin çocukları için yazılmış çok ideal bir kitap. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Bir de Seninle Başlamadı var. Kitap elimde değil, arkadaşıma verdim. Onun da kitap kapağını yan tarafa koyuyorum. O kitapta da sizin aslında yaşadığınız sorunların sebebinin siz olmadığınızı, bunu DNA'larınızdaki sarmallarda yazan genetik kodlar olarak duygusal aktarımlar olduğunu anlatıyor. Sadece saçımızın rengi, gözümüzün rengi değil bize atalardan gelen aktarımlar. Aynı zamanda korkularımız, sevinçlerimiz, hobilerimiz, alışkanlıklarımız da atalardan geliyor. İhtiyacınız olan kitapları okuduktan sonra artık travmayı nasıl iyileştirebilirim soruları soruyorsunuz. Çünkü travmayla yüzleşiyorsunuz, evet, ama sonra değişim zamanı. İşte bu kitapta çok güzel anlatıyor. Travmayı iyileştirmek, kaplanı uyandırmak, içinizdeki kaplanı. Ve yine Yasmin Lee Corey tarafından yazılmış Travmayı iyileştirme kitabı. Böyle bu kitapları okuyarak İçinizdeki kırık kalpli çocuğu bulmaya çalışabilirsiniz. Outliers'ta Bazı insanlar neden daha başarılı olur kitabı. Zaten amaç başarılı olmak değil mi? Hayatta mutlu olmak değil mi? Allah'ın rızasını kazanarak, yani doğru insan olarak. Bu da başarmak isteyenlerin okuması gereken bir kitap. Başarının sadece çok çalışılarak değil, bazı ailelerin çocuklarının daha avantajlı olarak öne başladığını anlatıyor. Özellikle futbol takımları, doğum tarihleri gibi. Kısacası dünyayı değiştirmek istiyorsak özümüze dönmeliyiz. Çevremizi değiştirmek istiyorsak yine özümüze dönmeliyiz. Bu çemberi küçülttükçe toplumsal değişimler, yine özümüze dönmeliyiz. Çünkü her birey kendini düzelttikçe, değiştirdikçe, kalbini temizledikçe toplumun geneline de yansıyacak bu. Aileye dönecek olursak, bir insanın en sorun yaşadığı evlilikte nedir? Eşini değiştirmeye çalışması. Eş değişmeyecek. Siz kendinizi değiştirmedikçe karşınızdaki değişmeyecek. Eğer o taşsa taş olarak kalacak. Türkiye'de biraz esprili bir yaklaşım var. Odun denir. Hatta çok güldüğüm bir video ve bir fotoğraf var. Bir kamyonun arkasında da ormandan ağaçları kesmişler ve odunları sıralamışlar. Kamyonun arkası olduğu gibi odun dolu. Ve kadınlar arkadan bağırıyorlar, eşlerimizi kaçırıyorlar diye. Ben buna çok gülüyorum. Çünkü Türkiye'de erkekler için genelde odun tabiri kullanılır. Aslında onun odun değil de içinde gerçekten çiçekleri olabilen bir ağaç olduğunu düşünebilirsiniz eğer kendinizi değiştirirseniz, eşinize bakış açınızı değiştirirseniz. Çünkü değiş demekle karşı taraf değişmez. Ancak siz değişirseniz sizin yaklaşımınız değiştiği için onun da bir dakika ne oluyor burada bir değişiklik var diye şaşıracağını fark edeceksiniz. Uzmanları danışarak, kitaplar okuyarak, eşimle konuşarak
Ya boşanmanın çözüm olmadığından da emin olduğum için. Çünkü şu çok önemli. Son olarak bununla kapatmak istiyorum. Şimdi bizim bir atasözümüz var Türkiye'de. Yastık değişir, kader değişmez denir. Bu ne kadar doğru tartışılır. Gerçekten yastık değişince kader değişmiyor mu? Neden atalarımız bunu söylemişler? Demek ki atalarda birileri boşanmış ve yastığını değiştirmiş, yani eşini değiştirmiş. Ama kaderi değişmemiş. Acaba neden? İşte bu kitaptan bunu çok iyi anlıyorsunuz. Çünkü o kişinin kurban oyunu rolü devam ettiği için, kurban tuzağından çıkmadığı için onun hayatında çektiği yeni eşin sadece ismi değişir, cismi değişir, fiziksel özelliği, boyu, posu, gözünün, kaşının rengi değişir. Ama oynadığı oyun aynıdır. Oyuncu da değişir. Bu oyuncu değişimidir sadece. Siz kurban oyunundan çıkmadıkça, siz kendiniz değişmedikçe, isterseniz eşinizden boşanın, yeni çekeceğiniz hayat arkadaşı o zaman yine size yaşadıklarınızı yaşatacak. Hiçbir şey değişmeyecek çünkü siz değişmemiş olacaksınız. Hatta psikologlar insanların terapileri bitmeden boşanıp yeniden evlenmelerini genelde istemezler. İşte bu yüzden kurban hikayesinden çıkmadıkça yeni bir hikaye yazamazsınız. Ahmet'ten boşanırsınız, Mehmet'le evlenirsiniz ama aynı kaosu Mehmet'le yaşarsınız. Mehmet'ten boşanırsınız, işte Mustafa ile evlenirsiniz, aynı kaosu Mustafa ile yaşarsınız. Bu erkekler için de geçerli. Mevlana Hazretleri'nin de söylediği gibi, Gandhi'nin söylediği gibi, Goethe'nin söylediği gibi, bütün üstadların söylediği gibi bizler önce kendimizi değiştirmekten başlamalıyız ki karşımızdakinin de içindeki cevherleri görebilelim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Evet, şimdilik anlatacağım bu kadar. Bir sonraki videonun konusu istenmeyen kız çocukları ile ilgili. Yani benim hikayem, benim doğum hikayem. Görüşmek üzere.